Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kilolarca balığı bu yöntemle evde kokusuz bir şekilde pişiriyorum. Etrafı kirletmek yok, tava kirletmek yok. Bu yöntem gerçekten çok basit. Evet, tarifimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 2,5 kilo hamsim var. 1 kilo da mezgitim. Ablamla birlikte iç kısımlarını çıkartarak temizliyoruz. Büyük balığı, mezgiti temizlemek biraz daha zahmetli. Evet, kafasını kopardıktan sonra baş parmağımla ittirerek işini temizliyorum. Hepsini temizledik. Bol su yardımıyla hamsilerimi ve mezgitlerimi tek tek yıkıyorum. Dilerseniz birkaç su yaparak tek tek yıkamadan da hamsiyi yıkayabilirsiniz. Benim işim rahat etmediği için tek tek yıkıyorum. Evet, hamsilere 2 tatlı kaşığı tuz, mezgite de 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Karıştırıyorum. Fırın kağıdını şöyle bir yağlayalım. Evet, şöyle bir tepsi bolca mısır unu aldım. Hamsilerimi unlayarak videodaki gibi diziyorum. Evet, tüm hamsileri aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Hızlı bir şekilde diziyorum. 2 sıra olacak şekilde diziyorum. Ortası boş kalan kısma da tekrardan hamsi yerleştiriyorum ve tekrardan üzerine yağ gezdiriyorum. Evet, mezgitimi de aynı yöntemle fırın kağıdımı yağlıyorum. Mısır unlayarak mezgiti de şöyle sıkı sıkı yuvarlak olacak şekilde tavaya göre, büyüklüğüne göre diziyorum. Evet, mezgit balığımı da ortasındaki havyarları ortaya alıyorum. Tekrardan üzerine bolca yağladım. Tekrardan üzerine bir fırın kağıdı sererek kenarlarını sıkı sıkı kıvırarak yuvarlak bir tava boyutuna getiriyorum. Evet, en son kalan hamsilerimi de aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Dilerseniz bu yöntemle fırında da hazırlayabilirsiniz. Ben tavada daha çok sevdiğim için tavada hazırlıyorum. Evet, son balıklarımı da hazırladım. Kıvırarak hazırladım. Evet, hepsi hazır. Gördüğünüz gibi kilolarca balığı kısa sürede hazırladım. Hepsini tavalara alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi tekrardan tavaya aldıktan sonra kenarlarını sıkı sıkı kapatıyorum. Her birine birer kapak yerleştiriyorum. Pişmeye hazırlar. Ocağı şöyle yüksekten biraz kısık olacak şekilde ayarladım. Kontrollü bir şekilde iş başından ayrılmadan tavaları döndüre döndüre kontrollü bir şekilde pişirmeyi bırakıyorum. Ters çeviriyorum. Havasını kapak yardımıyla alabilirsiniz. Evet, diğer tarafları da aynı şekilde pişirelim. Arkalı önlü balıklarımızı pişirmeye devam edelim. Pişen balıkları servis tabağına alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kağıttan bile belli pişti. Diğerini de tekrardan tavaya alarak pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, kontrollü bir şekilde son tavamı da pişiriyorum. Kağıdıyla birlikte servis yapabilirsiniz. Daha sonra kağıdını keselim. Limonla ikram edebilirsiniz. Nar gibi kızardılar. Evet, şöyle yakından göstermek istiyorum. Ben misafirlerim için hazırladım. Balkona da balık servislerimle masa hazırladım. Yanında kabak tatlısı, helva ve salatayla menüm hazır.
Evet, deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.